Selam, dikkatini çekecek bir video ile geldim. Hiç düşündün mü? Bir koku neden bazı anıları bir anda geri getirir? Aslında parfüm dediğimiz şey sadece güzel kokmak değil. Binlerce yıl önce insanlar tanrılara ulaşmak için duman yakıyordu. Bugün biz etkileyici olmak için sıkıyoruz. Değişen çok şey var gibi ama belki de hiç değişmedi. Gel, kokunun bu gizemli yolculuğunu birlikte çözelim, arada biraz şaşıracağız. Belki de bu kadarına da pes diyeceğiz. Başlangıç olarak kokunun ilk keşfine bakalım. Parfümün kökeni, insanlığın doğayla ilk temas kurduğu zamanlara dayanır. İlkel insanlar ateşi keşfettiklerinde, bazı ağaçların ve reçinelerin yanarken hoş kokular yaydığını fark etti. İşte bu an, kokunun bilinçli kullanımının başlangıcıydı. Zamanla bu kokular sadece hoşluk için değil, ruhani bir anlam da kazandı. İnsanlar kötü ruhları uzaklaştırdığına, tanrılarla iletişim kurmaya yardımcı olduğuna inandıkları için kokulu dumanlar kullanmaya başladı. Zaten parfüm kelimesi de Latince, umum yani duman aracılığıyla anlamından gelir. Böylece medeniyetlerle birlikte parfümün evrimi. Antik Mısır milattan önce 3000'ler. Parfümün ilk gerçek ustaları Antik Mısır oldu. Burada kokular başlıca dini törenlerde kullanıldı. Mumyalama işlemlerinde yer aldı. Krallar ve rahipler için bir statü göstergesi oldu. Efsaneye göre Kleopatra, etkileyici kokularıyla bulunduğu ortamı büyüleyebiliyordu. Antik Yunan ve Roma. Antik Yunan ve Antik Roma döneminde parfüm artık lüks tüketimin simgesi haline geldi. İnsanlar, banyolarında kokulu yağlar kullandı. Saçlarına ve kıyafetlerine parfüm sürdü. Ellerini bile kokularla donattı. Bu dönem, kokunun günlük hayatın bir parçası haline geldiği dönemdi. İslam dünyası ve bilimsel gelişimi ortaçağ. Parfümün bilimsel anlamda gelişimi İslam dünyası sayesinde oldu. Özellikle İbn damıtma distilasyon yöntemini geliştirerek gül suyu üretimini mümkün hale getirdi. Bu yöntem modern parfümün temelini attı. Artık kokular daha saf, kalıcı ve çeşitlenmişti. Rönesans ve Avrupa. Rönesans'la birlikte parfüm Avrupa'da hızla yayıldı. Özellikle Fransa, parfümün merkezi haline geldi. Saray kültürünün vazgeçilmezi oldu ve İtalya'dan Fransa'ya parfüm kültürünü taşıyan önemli isimlerden biri oldu. Modern parfümün doğuşu 19. yüzyıl. Sanayi devrimi ile birlikte parfüm üretimi tamamen değişti. Kimyasal bileşenler kullanılmaya başlandı. Seri üretim ortaya çıktı. Parfüm herkesin ulaşabileceği bir ürün haline geldi. İlk modern parfümlerden biri olan de bu dönemde popülerleşti. Kokunun bugünkü anlamı. Bugün parfüm sadece güzel kokmak değil, kişiliğin bir yansıması, hatıraların tetikleyicisi, duyguların sessiz dili. Artık bir koku, bir insanı hatırlatabiliyor, bir anıyı yıllar sonra bile geri getirebiliyor. Parfümün yolculuğu dumanla başladı. Bilimle gelişti ve bugün kimliğin bir parçası haline geldi. Belki de en ilginç tarafı şu, görünmeyen ama en güçlü izlerden birini bırakıyor. Peki parfümün popülerliğini artıran etken neydi? Parfümün icadı tek başına onu popüler yapmadı, asıl önemli olan, tarih boyunca farklı dönemlerde ortaya çıkan bazı güçlü etkilerdi. Bu etkiler parfümü hem lüks bir obje hem de günlük bir ihtiyaç haline getirdi. İlk büyük etki aslında dinle başladı. Antik çağlarda, özellikle Antik Mısır uygarlığı döneminde parfüm, tanrılara sunulan kutsal bir şeydi. Tütsüler ve kokular ibadetin parçasıydı. İnsanlar güzel kokunun ilahi bir bağlantı kurduğuna inanıyordu. Bu da parfümü sıradan bir şey olmaktan çıkarıp mistik ve değerli bir hale getirdi. Sonra işin içine krallar ve saray hayatı girdi. Özellikle 14. döneminde Fransa'da parfüm adeta bir statü göstergesine dönüştü. Hatta onun sarayına kokulu saray deniyordu. O dönemde insanlar sık yıkanmadığı için kötü kokuları bastırmak amacıyla parfüm kullanımı patladı. Yani biraz da zorunluluk popülerliği artırdı diyebiliriz. Bir diğer kırılma noktası ticaret oldu. Baharat yolları sayesinde doğudan batıya gelen esanslar, parfümü daha ulaşılabilir hale getirdi. Özellikle şehri parfüm üretiminin merkezi haline geldi. Üretim artınca fiyatlar zamanla düştü ve parfüm sadece zenginlere değil, daha geniş kitlelere yayılmaya başladı. Sanayi devrimi ise oyunu tamamen değiştirdi. Kimya biliminin gelişmesiyle birlikte sentetik kokular üretildi. Artık parfüm yapmak için nadir çiçeklere ya da pahalı hammaddelere bağımlılık azaldı. Bu da parfümü seri üretime soktu ve herkesin kullanabileceği bir ürüne dönüştürdü. Modern dönemde ise reklam ve marka gücü devreye girdi. Özellikle gibi markaların çıkardığı 5 parfümü, kokuyu bir kimlik ve cazibe unsuru haline getirdi. Artık insanlar sadece güzel kokmak için değil, kendilerini ifade etmek için parfüm kullanıyor. Kısaca toparlayacak olursak, parfümün popülerliğini artıran şey tek bir neden değil,
İnanç, statü, ihtiyaç, ticaret, teknoloji ve en sonunda da pazarlama gücü. Şimdi düşün, belki de her sıktığın parfüm fark etmeden binlerce yıllık bir geleneği devam ettiriyor. Bir koku, bazen bir insanı, bazen bir anıyı, bazen de hissettiğin o garip duyguyu geri getiriyor. Garip ama gerçek. Belki de bu yüzden parfüm sadece koku değil, küçük bir zaman yolculuğu ve kim bilir, belki de senin kokun da birinin aklında hiç silinmeyecek.